Size bu videomda Sultan 1. Abdülhamit'in hayatını anlatacağım. 1. Abdülhamit, Osmanlı Türkçesi Abdülhamid-i Evvel, doğum tarihi 20 Mart 1725, ölüm tarihi ise 7 Nisan 1789'dur. 27. Osmanlı Padişahı ve 106. İslam halifesidir. 3. Ahmet'in oğlu ve 3. Mustafa'nın kardeşidir. Sultan 1. Abdülhamit siyasi ve askeri ıslahatlara girişti. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bilinen okulu kurup Yeniçeri Ocağı'na ve donanmaya yeni bir çehre kazandırmaya çalıştı. Yeniçerilerin sayımını yaptırdı ve gereksiz yere fazla para alanları tespit ettirdi. Bu faaliyetleri yürüten Sadrazam Halil Hamit Paşa menfaati bozulanlar tarafından padişaha şikayet edildi. Sultan Abdülhamid'i devirerek onun yerine Selim'i tahta çıkarmak istediği suçlamasıyla yaptığı tüm olumlu çalışmalara rağmen Halil Hamit Paşa Sultan 1. Abdülhamit'in emriyle idam edildi. 1782 İstanbul yangınında itfaiye çalışmalarına katılmasından dolayı halkın sevgi ve takdirini kazanmıştır. Sultan 1. Abdülhamit bütün başarısızlıklara rağmen Osmanlı padişahları arasında iyi niyeti ve gayreti ile anıldı. Merhametli, nazik ve şefkatli kişiliğiyle takdir topladı. Padişah olduktan sonra 49 yıllık saray hayatının ardından İstanbul'da sık sık dolaşmış, değişik semtleri ziyaret etmiş, farklı kıyafetlerle tebdil çıkarmıştır. Bunun yanında esnaf ve halkın derdini de dinlerdi. Saltanatı dönemindeki önemli yenilikler ve olaylar. Sultan 1. Abdülhamit Han İstihkam Okulu açılmıştır, Yeniçeri sayımı yapılmış ve ulufe alim satımı yasaklanmıştır. Sürat Topçuları Ocağı genişletilmiş, lağımcı ve humbarcı ocakları ıslah edilmiştir. Küçük Kaynarca Anlaşması. Sultan 1. Abdülhamit 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nın kötü ilerlediği bir dönemde tahta geçti. Ruslara karşı konulamayacağını anlayan Osmanlı Devleti 21 Temmuz 1774 tarihinde Küçük Kaynarca Anlaşması'na imza attı. Buna göre Kırım'a bağımsızlık verildi. Ruslar Karadeniz'de ticaret yapıp donanma bulundurabilecek, Balkanlarda Ortodoks toplulukların haklarını koruyacaklardı. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı verecek, ancak Rusya Eflak, Boğdan, Besarabya ve Akdeniz'de işgal ettiği adaları Osmanlı Devleti'ne geri verecekti. Fakat bu bölgelerde Osmanlı Devleti genel af ilan edecek, halka din ve mezhep özgürlüğü verecek, halktan vergi almayacak, isteyen istediği yere göç edebilecekti. 1775-1779 Osmanlı-İran Savaşı. Tahta geçtikten 6 ay sonra Kaynarca Muhadesini imzalayan padişah birkaç ay sonra da İran ile yüz yüze geldi. Kaçarların rakibi olan Kerim Han Zend 1775'te Basra'yı muhasara altına alınca Mayıs 1776'da İran'a karşı harp ilan edildi. 1776'da İranlıların eline geçen Basra ancak 3 yıl sonra geri alınabildi. Aynalı Kavak Tenkihnamesi ve Rusya'nın Kırım'ı işgali. Küçük Kaynarca Anlaşması sonucunda Osmanlı Devleti ile Rusya arasında kalıcı bir barış sağlanamamıştı. Çünkü Rusya Kırım'ı tamamen kendisine bağlamak istiyordu. Kırım'da Osmanlı hükümetinin tayin ettiği 3. Selim Giray Han ile Rusların Kırım'a Kırım Han olarak seçtikleri Şahin Giray arasında bir iç savaş çıktı. Yeni bir Osmanlı-Rus savaşı ihtimali belirlemesi üzerine Aynalı Kavak Tenkihnamesi imzalandı. Küçük Kaynarca Anlaşması bazı maddeleri değiştirildi. Bu maddeler arasında Rusların Kırım'dan askerlerini çekmesi, Osmanlı Devleti'nin ise Rusların istediği Şahingiray'ın hanlığını kabul etmesi yer alıyordu. Ancak tamamen Rus taraftarı olan Şahingiray'a Kırım halkı istemedi. Çıkan ayaklanmayı bahane eden Şahingiray Rus kuvvetlerini Kırım'a çağırdı. Kırım Hanlığı Rusya'nın Kırım'ı ani işgal sonucu 9 Temmuz 1783 tarihinde Rusya'ya bağlı bir eyalet haline geldi. 1787-1791 Osmanlı-Avustralya Savaşı, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı.
Osmanlı ordusu Temeşvar eyaletinde stratejik bir konumda bulunan Muhadiye Boğazı'nı ele geçirdi. Avustralyalıların toparlanmasını fırsat vermeden onların üzerine yürüdü. Bu sırada Avustralya İmparatoru II. Joseph 80 bin kişilik bir ordu ve 500 topla Sebeş Boğazı'na geldi. 21 Eylül 1788 tarihinde yapılan Sebeş Muhaberesinde Hoca Yusuf Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu büyük bir zafer kazandı. İki ayrı cephede hem Avusturya hem de Rusya ile savaşmak zorunda kalan Osmanlılar orduya ikiye ayırmıştı. Bu durum Osmanlı Devleti'ni zor durumda bıraktı. Saldırıya geçen Ruslar Ozi Kalesi'ni kuşatarak 20-25 bin kişiyi katlettiler. 17 Aralık 1788. Bu haberin İstanbul'a ulaşması üzerine Sultan 1. Abdülhamit kederinden hastalandı ve felç geçirdi. Ancak 7 Nisan 1789'da vefat edene kadar devlet işleriyle ilgilenmeye devam etti. Dindarlığı ve iyiliği sebebiyle halkın veli olarak gördüğü Sultan 1. Abdülhamit 15 yıl 2 ay 17 gün süren saltanattan sonra 64 yaşında öldü. Cenazesi Bahçekapı'da kendi yaptırdığı türbesine defnedildi. Yangınlar. 1. Abdülhamit döneminin en akılda kalıcı olaylarından biri de Büyük İstanbul yangınlarıdır. Bu yangınların çoğu kundaklama sonucu çıkmıştır. 9 Temmuz 1780 Samatya'da çıkan yangından 1000'den fazla ev ve dükkan yok oldu. 24 Temmuz 1782'de Balat yangınında ise 7000'e yakın bina yok oldu. 1780 Cibali yangını ise İstanbul'un karşılaştığı en büyük yangınlardan biriydi. 50 saat devam eden yangından 20.000 bina kül oldu. Sultan 1. Abdülhamit Han'ın ölümü. 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ozi Kalesi'nin Rusların eline geçtiği ve kale içindeki halkın Ruslar tarafından katledildiği haberini duyunca felç geçirerek 7 Nisan 1789'da vefat etmiştir. Mimari çalışmalar. Sultan 1. Abdülhamit mimari alanda birçok eser yaptırdı. Kendi adını verdiği Sultan 1. Abdülhamit Külliyesi, İstanbul Beylerbeyi Camii, Emirgan Çeşmesi, Hasköy Silahdar Yahya Efendi Çeşmesi, Gülşehir Turşunlu Camii, Yozgat Ulu Camii, Unkapanı Şep Sefa Camii ve Karavezir Medresesi bunların arasında en önemlileridir. Sultan 1. Abdülhamit'in ailesi. Eşleri. Birinci eşi Ayşe Sinepevervar Sultan. İkinci Binnaz Kadın. Üçüncü Dilpezir Kadın. 4. Hümenşah Kadın. 5. Mehtaba Kadın. 6. Misli Neyap Kadın. 7. Müteber Kadın. 8. Nakşidil Sultan. 9. Nevres Kadın. 10. Fatıma Şebis Sefa Kadın. 11. Ruhşah Hatice Kadın. 12. Nük Heteza Hanım. 13. Ayşe Kadın 2. 14. Ayşe Kadın 3. 15. Mihriban. Erkek çocukları. 1. Sultan 4. Mustafa. 2. Sultan 2. Mahmut. 3. Şehzade Murat. 4. Şehzade Nusret. 5. Şehzade Mehmet. 6. Şehzade Ahmet. 7. Şehzade Süleyman. Kız çocukları. 1. Esma Sultan. 2. Emine Sultan. 3. Rabia Sultan. 4. Saliha Sultan. 5. Alim Şah Sultan. 6. Dürüşşevar Sultan. 7. Fatma Sultan. 8. Melikşah Sultan. 9. Hibetullah Zevkiye Sultan. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayalım.